Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yepyeni bir videoda sizinle birlikteyim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Arkadaşlar, tekrardan bir videomuz vardır ve bu sefer tabii ki destansı Pelagius'u efsanevi Pelagius'a yükselteceğiz. Ancak bununla gerçekten önemli bir kuralları var ve bir şeyler. Güncellemede söyledikleri gibi yani bu yeni Suara değildir. Yani bu fetih sezondaki yeni gelen Suara değildir. Bu sadece KYK1'e yani yapılan ve oynayabilecek bir Pelagius'tur. Ancak ben size böyle bir şey söyleyeyim Pelagius'un hakkında. Gerçekten Pelagius süvarilerin arasında en iyi komutanlardan birisi KYK1 için. Yani burada böyle bir şekilde gösterdiğimizde burada Pelagius'un 300 doğrudan hasar faktörü, ek hasar faktörü 300 ve kazanan öfke 100'dür. Buradan da zaten %10 süvari saldırı bonusu ve süvari savunma bonusu %10'du. Buradan da garnizonu kullanıyorduk. Üçüncü, dördüncü beceriyi de tabii ki iyileştirme faktörü 450 ve buradan da gördüğünüz gibi süvari ve savunması ve süvari saldırısı %15 yapıyordu. Yani ikinci becerisini yükseltiyordu uzmanlığı. Yani Pelagius hatta süvari oynayan bir insan eğer ki free to play olsa KYK1'de Baybars Pelagius baya iş yapıyordu. Çünkü buradan da iyileştirme vardı ve Baybars'ta da alan hasarı vardı. Ancak tabii ki yeni etkinliğiyle birlikte Pelagius'u destansiye efsaneviye çevirebiliriz. Ancak bununla ilgili bazı kurallarımız vardır. Yani buradaki 5 günlük bir tabii ki süreci vardır. Ancak burada Pelagius'u gördüğümüzde Pelagius'u efsanevi nadirliğine yükseltmek için etkinlik sırasında paketini satın al. Daha önce destansı Pelagius'u ilerletmek için kullanılan tüm malzemeleri iade edilir. Yükselttikten sonra efsanevi Pelagius heykelleri için ek sınırlı paketler satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da size söylemek istiyorum. Ancak burada gördüğünüz gibi bu ana Pelagius yani efsanevi Pelagius'tur. Efsanevi Pelagius'umuz tabii ki buradan gördüğünüz gibi alan turu bir alan etkilisi vardır arkadaşlar ve yelpaze şeklinde bulunan 3 taneye kadar düşman kıtasına doğrudan hasar verir. Hasar faktörü 1000. Ek hasara hedefe tek hedef verilen hasarı %15 düşürüyor. Yani 1000 hasar faktörü vardır. İki diğer kişilerden de tabii ki %15 düşürüyor. Hedef kıta 2 saniye boyunca her saniye ek hasar alır. Hasar faktörü 300. Ve buradan da bu komutan kıtası 3 saniye boyunca her saniye 50 öfke kazanıyor arkadaşlar. Buradan da gördüğünüz gibi süvari savunma bonusu %20, süvari intikal hızı %10 gayet iyidir. Buradan da süvari sağlık bonusu %20 ve beceri hasar düşüşü %15'tir ve buradan da gördüğünüz gibi bu komutan kıtası yalnızca süvari birimlerde oluşuyorsa temel saldırıları %30 ihtimalle 4 saniye boyunca şu etkiyi tetikler. Her saniye hafif yaralı birimlerinin bir kısmını iyileştirir. İyileştirme faktörü 200 ve %20 daha fazla hasar veriyor. Bu etki her saniye 6 saniyede bir tetikleniyor ve buradan da tabii ki gördüğünüz gibi yani burada 3 taneye 1000 hasar faktörü veriyordu tabii ki 2 saniye boyunca ek hasar faktörü veriyordu 300 ve bu komutan kıtası 3 saniye boyunca öfkeyi kazanıyordu arkadaşlar ve buradan da tabii ki böyle bir şekilde bir sözümüz vardır. Yani çok güzel bir komutandır aslında ama bunu nasıl yükseltebiliyoruz? Diyor ki bütün materyaller yani ne harcadıysanız Pelagius'a bütün şeyleri size geri veriyor. Bu ne anlama geliyor? Yani burada ben Pelagius'u fulllesem de mor komutandır ama fullleyeyim. Hadi diyelim biz bunu yaptık. Hadi buradan bir bunu yapalım abi. Aha burada geliştirdik arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Burada bu komutanı 3 seviye çıkarttık. Şimdi buradan kafalara bastığımızdan arkadaşlar 5-5-5-2 yapıyoruz yani. Buradaki 5-5 hatta bakalım 5-5-5 oldu. Tamam. Evet. Burada mesela 4-5 yapalım abi. Burada ne harcadıysak mesela burada böyle bir şeklinde arkadaşlar komutanı kastık. 5-5 yani 5-5 1-1 oldu arkadaşlar. Şimdi buradan direkt ben burada efsanevi Pelagius'u geçiyorum. Efsanevi yani mor Pelagius'u efsanevi Pelagius'a çevirmem için burada git kısmına basmam lazım. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yani eğer ki mor Pelagius'u efsaneviye çevirirsem 120 TL'lik bir paket almam gerekiyor arkadaşlar. Ve buradan da diyor ki kupon da alıyor musunuz? Evet onayla dediğimde arkadaşlar burada direkt mor komutanımız efsanevi komutana çevrildi. Ve şu an elimde bir tane daha Pelagius vardır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir Pelagius'u buradan böyle satın alındı.
İkincisi 200 TL. Burada ücretsiz, ücretsiz. Buradan da yani burada gördüğünüz gibi 400 TL'lik 10 kafa daha veriyor. Burada yine de ücretsiz, ücretsiz. 700 TL'lik yani 800 TL'lik tabii ki bir paket 10 tane altın kafa veriyor. 50 dolardan tabii ki burada bunu veriyor ve tabii ki 100 dolardan 55 tane veriyor arkadaşlar ve buradan da böyle bir şekilde cevher, buradan da gördüğünüz gibi yine de 100 dolar daha vardır. Aynı şekilde çok fazlasıyla cevher falan veriyor. 25k cevher veriyor ve VIP veriyor. Buradan da böyle bir şekilde yani toplam olarak 55 110 kafa, 110 buradan da arkadaşlar 165 buradan da 195 210 buradan da 220 buradan da 225 tane de altın kafa alıyoruz arkadaşlar ve gerçekten de çok sağlamdır. Şimdi bu komutan nasıl kullanılır? Buraya geldik arkadaşlar. Çağırdık. Buradan komutanımız geldi. Cebimizde şu an. Yani burada dediğimiz gibi Pelagius'umuz, biz Mor Pelagius'umuz vardı ve Mor Pelagius'umuz artık yok. Yani Mor Pelagius diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Ve XP kitaplar, harcadığımız XP kitaplar veya hatta mor kafalar hepsini buradan geri döndü. 86 tane de altın mor kafamız vardır arkadaşlar ve buradan da herhangi bir şekilde artık Pelagius göremiyoruz. Bu Pelagius'a da geldiğimizde herhangi bir şekilde bir tane kafa basılmamıştır arkadaşlar. Bu komutan nasıl kullanılır? Kimlerle kullanılır? Aslında bir insan yani ben yine de söylüyorum. Gerçekten Minimato çok sağlam bir komutandır. KYK 1 için parayla satın alınıyor. Ancak buradaki bu Pelagius yani parayla satın alınmıyor. Parayla satın aldığımızda da tabii ki paketimiz buradan duruyor. Yani burada ücretsiz 200 TL'de 5 tane kafa 5 tane daha burada alıyoruz arkadaşlar. Ancak buradaki bu paketi yükseltmesi için buraya geldiğimizde git kısmında buradan böyle bir şekilde yani 5 burada 10 15 tane 30 tane 60 tane 115 tane arkadaşlar ve buradan da tabii ki 3 tane 2 tane de 55 vardır arkadaşlar ve böyle bir şekilde bu paketini satın alabiliyoruz. Yani 265-270 kafa veriyor. Eğer ki siz az para harcayan bir oyuncusunuz yani bu komutanı tabii ki fulllemeye değer mi değmez mi bu tamamen sizin şahsi fikriniz. Ancak benim bir minimatom varsa burada minimatoyu fulllediysem paketle yani ben her türlü YSG'mi beklerim ve minimato YSG oynayacağım. Burada diyebilirsiniz ki hedef turu yani alan etkilidir ama yelpaze şeklinde. Yani bir YSG kadar olmuyor. Burada bir doğrudan hasar faktörü 1000 vuruyor ama YSG'nin bunun bir katı. 100 öfke kazanıyor. YSG'de burada bu komutanın 50 öfke kazanıyor. Ve öfkesi de çok fazla değil. Buradan da gördüğünüz gibi suare bonusu. Tabii ki suare intikal hız bonusu. Buradan da suare sağlık bonusu. Beceri hasar düşüşü arkadaşlar. Ve buradan da iyileştirme faktörü yine de 200 var. Tüm hasar bonusu vardır. Ve buradan da düzgün bir şekilde yani öfkeleri falan kazandırıyor arkadaşlar. Burada 3 saniyeden 2 saniye düşüyor tabii ki. Ek hasar faktörü veriyor. Bu komutan gerçekten iyidir. Yani bir insan eğer ki suare oynuyorsa Minimaton'un parası yoksa tabii ki Minimaton parası yoksa hiç YSG'ye kasmak istemiyorsa veya hatta YSG'yi beğenmiyorsa burada bu komutanı fullleyebiliyor. Bu komutan sağlam bir komutandır. Yani KYK 1 için birçok komutandan daha iyidir. Mesela burada tamamen mesela burada Minimato'ya baktık uzmanlığıyla birlikte 1400 hasar faktörü %75 ihtimalle hedefe 2 saniye başına hasar faktörü vuruyor. Buradan da 10 intikal hızı ve saldırı bonusu 20. Buradaki beceri barbarlara geçiyor. Dördüncü becerisi de alınan hasar artışı ve buradan da gördüğünüz gibi bu komutanın alınan hasar artışı da buradan ne vardır? Tüm hasar bonusu %20'dir. Yani Minimato kadar bir güçlü komutandır ve KYK 1'de de gerçekten sağlam da çalışıyor. Yani bunu da size söyleyebiliyorum. Eğer ki Minimato'yu fullemiyorsunuz ve bir tane mor komutan ya bir tane mor komutan değil de yani bir komutan efsanevi bir süvari komutan fulllemek istiyorsanız tabii ki muhakkak ve muhakkak Pelagius Minimato'dan çok çok daha güçlü haldedir. Çünkü bütün becerileri açık alandır ve hiç yani buradaki bu komutan tabii ki yani burada bu komutanın garnizon komutanı olarak görev yapıyorsa süvari birim sağlık yani %5 veriyor ve %5 de daha az saralıyor. Yani buradaki hem garnizonda süvarimizi kullanıyoruz arkadaşlar hem de KK2'de de yine de kullanabiliyoruz. Yani KK2'de de bir Selahaddin bir tane Pelagius güzel bir iş yapıyor yani. Minimato'dan her türlü bir tık daha fazla sağlamdır. Bunu da size söylemek istiyorum. Ancak free to play'seniz ya az para harcayan bir oyuncuysunuz bence bu komutana hiçbir şekilde yaklaşmayın. Bu sadece altın kafalarını alın ve zevkini yaşayın. Arkadaşlar umarım bu videoyu
beğenmişsiniz. Gördüğünüz gibi yani mor bir Pelagios'u fullledik burada, efsaneviye çevireceğiz diye bir şey yok. 3 dolar para veriyorsunuz, sadece mor komutan efsaneviye çeviriliyor. Yani geri kalan harcadığınız bütün XP'ler, mor kafalar vesaire hepsi geri iade ediliyor ve sizin elinizde kalmıyor. Yani bunu da size söylemek istiyorum ve böyle bir şekilde sıfır şeklinde geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Eğer ki beğendiyseniz bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.